Beyaz Rusya'da doğdum ben. Devlet okuluna gittim, okudum. Annem Katolik'ti benim, Katolik. Polonyalı çünkü annem, Polonya'dan gelme. Babam da Beyaz Rusyalı, babam da Ortodoks. Hatta ailesi, kendi ailesi içerisinde babaannem annemi hiç sevmezdi zamanında. Neymiş? Katolik diye. Hani birbirine bile o kadar tepki vardı. Halbuki benim ailem çok dini yaşamamış. İşte zaman zaman kiliseye gitmeler, belli bir bayramlarda. Başka da bir şey yok. Bir daha benim annemin ve babamın gençliğimi komünist zamanına geldiği için komünist zamanında din yaşaması zaten rahatlığı yoktu. O şekilde hani kiliseye de çok fazla gidemiyorlardı. Hatta beni baptist etmişler zamanında. Benim de kız kardeşim de herkese olduğu gibi. Onu da gizli yapıyorlardı. Karanlıkta kimse olmadan görmeden gizli gizli gidiyorlardı, yapıyorlardı. İslamiyetle tanışmam, yani ben İslam diye daha önce biliyordum, var böyle bir din ama hiçbir ilgim yoktu ona karşı ve çok da fazla İslam hakkında bir şey bilmiyordum. Yani çok fazla derken hiçbir şey bilmiyordum. Çünkü merak etmediğim için, yani araştırmadım, öyle bir aklımda öyle bir şey olmadı. Ama eşimle tanıştıktan sonra, Türkiye'ye geldikten sonra eşim tabii ki hep Müslüman olmasını isterdim benim ama benim böyle bir düşüncem olmadığı için yaşıyorum, Türkiye'de yaşıyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ndeyim ama yani din değiştirmesi hiç aklımda öyle bir şey geçmedi benim. Sadece evlendim, eşimi sevdim. Dinle alakalı öyle bir düşüncem yoktu. Sonra Konya'da yaşadığım için ilk 2 sene namaz kılan insanları hoşuna gitmeye başladı benim. Namaz kılan böyle insanlar kılıyorlar ya, onların böyle kenarda bir köşede izlemesi böyle bir rahatlıyormuş gibi bir şey. Hani bazı diyorlar ya işte ezan sesini duydum bilmem. Ben de bu konuda çok hoşuma gitti, bana böyle bir feyiz gibi oldu. Eşime söyledim, ya dedim ben de namaz kılmak istiyorum. O da dedi ki ya namaz kılabilmem için Müslüman olması lazım. O zaman dedim gerekiyorsa Müslüman olayım da namaz kılayım. Zaten çok hızlı gelişti yani bana sorarsan. 1,5 sene içerisinde Müslüman oldum. Önce bir namaz kılıyordum, başımı örtüyordum, gene geziyordum. Sonra 3 ay sonra başımı da örttüm. Kapandığımda tam tesettürlü oldum. Yani başörtü, partüsü, ne gerekiyorsa hepsi. Hatta biraz zannederse biraz daha fazla radikaldim o zamanlarda. Eşim tır şoförüydü. Benim şehrimden geçiyordu Moskova'ya doğru. Babamla tanıştı. Babam da bunu çaya getirdi. Ondan sonra eşim hep geçtiğinde bize uğruyordu. Sonra 1 sene sonra ben Türkiye'ye geldim. Sanki her şey benim için hazırlanmış gibi. Çünkü gittiğim Konya'daki komşular çok tatlılardı. Hani bu Türkiye'nin misafirperverliği olayı var ya, ben onu gerçekten Konya'da o zamanlarda çok net bir şekilde gördüm. Biz ilk taşındığımızdan karşı komşu hemen çaydanlık koymuş, getirmiş. Hani bizim gaz yok, hiçbir şeyimiz yok ya. Bu arada da benim Türkçe çok zayıftı. Ben hiç neredeyse konuşamıyordum. Çaydanlık getirdi, pasta börek getirdi. Eşime dedim ki bu ne geldi ya? Bu bizi tanımıyor. Nasıl gelir böyle çaydanlık getirir, şey getirir. Eşim de dedi ki Türkler böyle dedi. Sen dedi şimdi yeni gelmişsin. Senin gaz olmadığına, su olmadığına komşu bildiği için hani yardım amaçla çok hoşuma gitti. Ya ben onun diline de söylemezsem benim çok farklı geldi bana. Böyle bir yabancı insan böyle bir davranışı. Ondan sonra mahallede komşu yapması. Yani hepsi böyle dedim ya, sanki sıraya bir düşürmüş gibi. Her şey hoşuma gitti. Ondan sonra bu İslam araştırması da hiçbir şey ters düşmedi. İşte abdest almak, taharet olmak, gusül abdestli olmak, ondan sonra namaz kılmak, küfür etmemek, kötü konuşmamak. Hepsi böyle mantıklı geldi. Aa evet. Ve ben zamanında çok açık bir insandım. Çok serbest yaşıyordum. Yani mini eteğinden tut, içkiden tut, bizde her şey serbest. Yasak yok ki. Yasaktırken annem babam bile bir şey diyemez. Ama dediğim gibi hiçbir soğuk veya ters bir tepki olmadı. Bir insanın üzüntüsü, bir insanın düşüşü, bir şey.
Belki o kadar takılmayacaksın. Şu anda merhamet duygusu daha çok yüksek. Kesinlikle. O büyük bir fark. Yani ben bunu ne zaman hissediyorum biliyor musun? Kendi ailemle görüştüğüm zaman. Şu anda biraz alıştım ya. Alıştığım için çok fazla çözemiyorum bunu ama kendi ailemi gördüm, onların yaptıklarını diyorum ki ha eskiden ben de böyle yapıyordum. Ama şu anda mesela birisine yardım ettiğimde ya bir şey getirdim annem şunu komşuya verelim bu lazım değil. Ay ne vereceğiz ya lazım olur bize falan diyor. Ama ben de hemen bir yardım, bir el uzatma. Azerbaycan'dan yaşayan çocuklar askere gittiğinden sürekli şiddet görürlerdi askerlikte. Dövülürdü, dalga geçilirdi sünnetli olduğu için, namaz kılanlar olduğu için, domuz yemediği için. Biz de bu dalganın altında kalmışız. Yoksa ben Müslümanlarda bir kötülük gördüğümde ona göre yaşadığım öyle bir şey yok. Ama genel olarak bakın Müslümanlar çok hoş bir şey değil diyebiliyoruz. Böyle yani. Ruhunu dinlendirmek için mesela daha çok genç insanlar şu anda farklı bir psikolojik durumu olabilir. Farklı bir kendi ailesinin durumu olabilir. Var, mutlaka da var. Gençlerin şu anda çok sorunu var. Yani şifa rahatlayıcı bir şey. Yani psikolog gibi Kur'an-ı Kerim'de bulabilirler kendine. Eminim ki orada kendi dünyada, ailede, çevrede bulamadığın sorular orada hep bulurlar o sorulara karşılığı hem de ruhunu dinlendirirler diye düşünüyorum. Ve İslam bence her genci kurtarabilir. Doğru bir yolu arayan kişi, İslam'ı arayan, İslam'ın yolunu doğru bir yolu arayan İnşallah büyük ihtimali bulur diye düşünüyorum. İçindeki o zerre kadar olsun bence Allah-u Teala yardım eder. Çünkü benim hiç böyle bir düşüncem yoktu. Hem düşüncem yoktu hem bilgim yoktu. Hem de ben hiç araştırmıyordum. Hani şimdi gençler video bakıyorlar, farklı bir şeyleri izliyorlar. O kadar geniş bir yelpaze var ki değil mi? Her şey, istediğin şey öğrenebilirler. Sadece din değil, farklı bir hayat, farklı bir yaşam. Bizim zamanımızda internet de o kadar geniş de değildi. Ve ben kesinlikle araştırmıyordum ama Allahu Teala'ya beni getirdi, Konya'ya düşürdü ve ben Müslüman oldum. Demek ki var Allah'ın hazırladığı bir şey ki benim için. Yoksa insan İslam'ı içine de yaşayabilir ama geride onu şeyini göremeyebilir. Huzur arıyorsun, doğruluk arıyorsun, adalet arıyorsun. Yani İslam başka bir şey değil ki. Her şey içinde var. Yani Müslümanları çoğu yanlış yaşasa da sen onun gibi yaşamak zorunda değilsin. Senin rehberin var mı? Var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktıktan sonra, sünnetlerini uyguladıktan sonra çok da fazla araştırmaya da gerek yok. Yeter ki sen niyet doğru olsun. İstediğin doğru olsun değil mi? Yani şu anda şey olarak bakalım. Müslüman, Yahudi, Hristiyan bakmayalım. Hiçbir şey olmayan bir insan olarak bakalım. Senin kalbin seni nereye götürüyor? Senin için doğruyu ne? Zaten sen doğruysa sonuçta ne? İslam. Mutlaka karşısında çıkar. Yanlışsan her türlü çıkabilir. Garantisi yok. Ama insanın içine doğru olması çok önemli. Doğru, dürüst. Ben Rus'um, sen Türksün. Alman, Fransız. İçindeki o parça hepimiz aynıyız. Yani Allah onu Fransız üstünde yazmamış ki çizgi. Ya da bu Rus ya da bu Azeri. Hepimiz aynıyız. Ama işte insan doğru olacak. Yani insan önce bir insan olması gerekiyor. Hem köpeğe acıyacaksın hem de başka ülkesinde başına bir şey gelirse acıyacaksın. Neden? Çünkü orada da insan, sen de insansın. Sen de empatik olacaksın. İslam'ın içinde de üçkağıtçı var, yalancı var, zina yapan var. Her dinde olduğu gibi İslam'da da var. Ama senin doğru yol, ahiret biliyorsun, Kur'an'ı biliyorsun, peygamberi biliyorsun, şehadet. Bunlar seni onlarla ayrı kılan bir şey. Yoksa farklı dinde insan gene de var.
Belki o yol bulamamış, belki arayış içerisinde. Belki son nefeste Eşhedü en la ilahe illallah diyecek değil mi? Biz de onu bilmiyoruz. Allah nasip ederse gene nasip eder.